Zor mu onlar? Yok o çok rahat. Günaydın. Eşyamı taşıyor. Aa, kurt sürüsü. Aha. Ambulans geliyor. Sedyeyle götüreceğiz. Woohoo! Aha! Alaska değil. Vatan. Türkiye. Yani tel örgüyle kapatmıştık burayı. Kuşlar genelde sürü halinde dolaşır. Oraya gidiyorum, o evlere. Hedefe ulaştım. Evimiz 1968 yapımı. Bir taş ev. Duvarların kalınlığı sanırım şöyle. Yani bir 60 santim civarında. Öyle tahmin ediyorum. Nasıl? Süper değil mi? Alaska değil. Vatan. Türkiye. Burası kışın terk edilmiş deyim yerindeyse. Kimse yok yani. Bunlar acaba ne izi? Kurt mu, tilki mi? Taş gibi. Ah. Mutfak tezgahını ben abim ve babam yapmıştık. Ve mutfağın zeminini dereden kum çekerek yaptık. Bakın görüyor musunuz kavakları, kolonları? Ne kadar güzel değil mi? Burada da ocak var. Burada bir raf, terek diyoruz. Aynı zamanda. Ve bu odaya girelim. Burada kapatalım içeri. Fare mare girmesin. Burada da merdiven var. Geliyoruz. Burası işte idareten bir banyo. Tuvalet. Şimdi benim ilk işim sobanın yerini değiştirmek. Sobayı bu odaya almak çünkü burası ısınmıyor. Elektrik süpürge, bunu da çıkaralım. Eve geldiğimde vanayı açmam mümkün değildi. Çünkü her şey buz tutmuştu, vana da dahil. Eğer açsaydım tesisat patlardı. Bu da büyük bir hasar demek. Fare dışkısı. Bu sadece vahşi hayvanlardan korunmak için. Ben çevreye ve hayvanlara zarar vermem. Doğada zaman geçiriyorum. Vahşi hayvanlardan korunmak için tekrar söylüyorum. Mecbur kalmadıkça asla kullanmam. Sadece korunmak için. Şimdi bu güzel manzarada yorganımızı önce bir havalandırmak lazım. Woohoo! Aha! Kar burada buz tutmuş kapının önünde. Çatıdan düşen kar. Çatıda hiç kar yok bu arada. Belli. Lokal var yani. Arkadaşlar bu benim taş evde ilk günüm ve eve eşyalarımın ancak bir bölümünü getirebildim. Eşyaları zaten bu eve ulaştırmak çok zordu. Ve tesadüfen eve geldiğimde bir miktar un olduğunu gördüm. Yoksa sıkıntılı bir gece geçirecektim. Sonraki günün sabahı kalkıp tekrar köyün merkezine gittim. Yani buradaki yaşam tam anlamıyla bir survival. Odada fare var bu arada ama bir türlü çıkmadı. Bu gece herhalde birlikte uyuyacağız öyle tahmin ediyorum. Sanırım bu yatakların altındaydı. Altında daha doğrusu. Buraya bir ara geldi. Kapının ağzına kadar geldi. Hani kapıyı açmak istedim gitsin. Öldürmek niyetinde değilim çünkü. İlaç verilmiş daha önce evde kalanlar. Sonunda ev ısındı, oda ısındı. Bayağı soğuktu yani. Televizyon izlemiyorum aslında. Böyle hayvanları uzak tutmak için. Burayı da yakmıştım. Çift taraflı ısınabilmek için, hem ısınabilmek için hem de yedek suyum olsun diye, kaynar su. İçinde kar var. Gaz lambası olmadan olmaz değil mi? Onu içeriye alalım ama.
Buradan alalım, içeriye lazım olabilir elektrik giderse. Öyle poker çek. Hayvanların altını temizleyeceğim. Bir ara çifte daha yatmış. Hareketlerinden belli, çok seri hareketleri var. Benim ben sülalem, ben 2-3 defa ot veririm. Allah Allah. Vallahi ben Zor mu onlar? yok o çok rahat. Zor iş bitti. Yok he. Kutsal görevi tamamladım. Bu önemliydi. Kızak yapabileceğim ağaç dalları arıyorum. Evet, şimdi oldu. Günaydın. Bugün yağmur var. Parçaların son hali bu. Biri güzel. Yani şu çok güzel. Tam bir kızak ayağı. Bu o kadar nizami değil ama deneyeceğim. Dediğim gibi ilk deneyimim. Bayağı da aradım parça bulmak için ama şimdi bunun üzerine plakalar, yani parçalar bulacağım. Vallahi biraz kısa. Yanlış yaptık herhalde. Mesafeyi fazla açtım. Önce uzun olanları çakalım. Kızak biraz yamuk olmuş. Bu tarafa bakıyor. Şimdi kızağa deneme zamanı. Burada kaymayabilir. Tabii, kayıyor. Oo. Bunu hiç beklemiyordum gerçekten yani. Çünkü alçak kaymaz diye düşünüyordum. Demek ki söğüt olduğu için çok iyi kayıyor. Ekmek çatır diyor. Çok güzel. Bu arada çok ekmek yemeyen ben, Bingöl'ün ekmeği çok güzel. Gerçekten çok lezzetli. Buraya yolunuz düşerse yemek yediğinizde yanında ekmek olduğunda göreceksiniz. Çok lezzetli. Sıvısı bile çıktı. Çok zor yani burada bir malzemeyi bir yerden bir yere taşıyabilmek. Çok büyük bir emek var, çok büyük bir mazi, çok büyük bir tarih var burada. Ve bu yapıya katkıda bulunmak da çok önemli. Daha sonra ben, abim, biraz da babamın katkısıyla, babam çünkü yaşlanmıştı artık. Bu evin, bu odanın, daha doğrusu mutfağın zeminini beton yapmış olmamız, işte duvarı mesela alçı yapmış olmamız, bunlar da değerli. Hani bir değere değer kattık. Bunu söylemeye çalışıyorum. Çok güzel bugün burada bulunmak, burada bu köy kahvaltısını yapabilmek, harika burayı tadabilmek. Dışarıda şartlar gerçekten çok ağır, çetin. Ama yine de bunu hissedebilmek, bu güzelliği hissedebilmek ben seviyorum çünkü. Bunu seven insanların da olduğunu biliyorum. Tabii ki gelişim önemli, yaşamımızın bir parçası, hayatımızı kolaylaştıran şeyler, işte elektrik gibi vesaire. Ama ne olursa olsun doğa bizim bir parçamız. İçerisinde bulunduğumuzda rahatlıyoruz. Öyle hissediyorum. Umarım rahatlıyorsunuzdur siz de. Ben rahatlıyorum çünkü.
Bu arada aklıma gelmişken yalnızlık iyi değerlendirildiğinde iyi bir şey. İnsanın kendisini keşfetmesini sağlar, insanın yaratıcılığını arttırır. Belki ekrana yansımıştır. Geldiğimde kapı girişinde sağ tarafta çok az yakacak vardı. Ve bu yakacakla idare edebilmem mümkün değil. Çünkü bazı geceler hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğünü biliyorum. Bu nedenle çevreden odun temin etmem gerekiyordu. Islak da olsa söğüt dalları, meşe ağaçlarının dallarını kesiyorum ihtiyacım olduğu kadar. Ve bu şekilde idare ediyorum. Deyim yerinde ise günlük ihtiyacımı karşılamaya çalışıyorum. Hatta idare edebilmek için geceleri sobaya çok az odun atıyorum. İdareli kullanmaya çalışıyorum. Bu şekilde günlerim geçiyor. Aa, kurt sürüsü. Aha. Kamera yansır mı? Kurt sürüsü. Buradan hayatta görünmez. Aa. Sony'nin şarjı yok. Aa. Bakın. Buradan hayatta görünmez ki kameradan. Bu kamerayla görünmez. Sony ile zoom yapabiliyorum ama bununla görünmez. Tepenin kahretsin ya. Bu sırt zaten görünüyor. Onun hemen ağaçlar görünüyor. Oradaydı. Sürüydü yani eminim. Köpek değil bu yani. Ha, bu kamerayla görünmez işte. Hani böyle bu tarafa doğru geldiler, tak diye diğer tarafa geçtiler. Of, şöyle bir yapsam, ses çıkarsam gelirler mi acaba? Bakın zoom yapacağım. Ne kadar zoom olur bilmiyorum. Evet, bayağı zoom yapıyor. Bayağı zoom yapıyor hem de bozulmadan. Yani şöyle parmağımla gösteriyorum. Şu çizgi var ya, bakın şu çizgi. O çizginin üstünde gördüm. Çok hızlı, çok ani oldu. Ama yani heyecanlandım biraz gerçekten, hani hızlıca görünce hiç beklemediğim bir an. Hani insan inanılmaz bir andı. Yani doğaya gelip de böyle bir ortama gelip de kurt görmek istememek olmaz diye düşünüyorum kendi açımdan. Size de göstermek isterim ama keşke yakalayabilseydim. Yani günlerdir ormanda dolaşıyorum. Hiç renk gelmedi ama bu kez evin önünden, kapıdan gördüm. Çok ilginç oldu, ilginç bir an. Tam ben kayıttayken birdenbire çatıdan öyle bir kar yağını aşağıya düştü ki çok sonuna yaklaşabildim ben. Kahve yapıyordum bu arada. Arkadaşlar kahve derdinde olduğuma bakmayın. İnanılmaz korktum burada. Ciddi anlamda inanılmaz korktum. Biz ateşte yapmıyorum çünkü çok yorgun. Yani en başta sesin ne olduğunu algılayamadım. Ama kar yağını görünce inanılmaz korktum. Ama inanılmaz bir kar yağını aşağıya düştü. Korkuyorum biraz da şu anda. Tepeme kar gelir diye. Dereden su almaya gidiyorum. Banyo yapacağım. Akşam olmak üzere. Böyle almak daha mantıklı. Daha önce bu küpü suyun içine yatırıyordum. Öyle kirleniyor. Çıkabilir. Bunlar
çizme çorabı ya da kar çorabı. Bir film vardı, adını unuttum. Adada yalnız kalan adam. Uçak düşüyor ve adada yalnız kalıyor. Adını unuttum ya. Ve bir topla arkadaş oluyor. Topla konuşuyor daha doğrusu. Ben de fareyle konuşuyorum. Tabii fareler en azından canlı. O adam Tom Hanks'ti galiba oynayan. Güzel de filmdi. Oscar ödüllüydü galiba. Bu yakacaklarımız karın altında kalmış. Aslında burada bir çit vardı. Yani tel örgüyle kapatmıştık burayı ama kar yıkmış, parçalamış. Dolayısıyla artık bunları kullanıyorum. Şuna bakar mısınız? Nasıl bir parça? Ağır, büyük. Çok iyi. Oh. Burada kurur. Çekilir. İhtiyacım oldukça buradan alırım. Burada bayağı bir odun stoğum var. Çevreye dikkatli bakınca karın altında kalan şeyleri gördüm. Ah. Ah. Karda dahi. Geldiğimde bir miktar odun vardı. Onları kullandım. Ve daha sonra odun stoğum azalınca günlük odun kesmeye başladım. Bu da beni epey zorluyordu gün içerisinde ya da akşam. Kuruması için sobanın üstüne koyuyorum. Zaten ıslaktır. Oh, evet çok rahat, çok rahat. Kesinlikle çok rahat. Sırtta taşımaktan kurtuldum. Çok güzel. Eşyamı taşıyor. Debisi artmış bakın. Buraya basarak geçiyordum. Şimdi imkansız gibi. Şuraya bak. Halamın evine geldim. Hoş geldin. Senin ekmek var ya yok. Var var hala var. Valla yoktu. Var. Halacığım her şey var. Alo Hasan Bey. Vallahi her şey var. Buraya geliş gidiş zor. Ciddi anlamda zor. Biraz şeye benzedi. Tayfun Taliboğlu'nun BAM Teli programına benzedi. Orada da Tayfun Taliboğlu şöyle bir söz söylüyor. Diyordu ki kimsenin gelmediği, gelip de görmediği, devamını hatırlamıyorum. Böyle şiirsel bir üslubu vardı. Ama ulaştık. Bu benim amcam. Bizim büyüğümüz, köyümüzün büyüğü. Şu anda Yılmaz amcamız hasta biraz. Ambulans geliyor. Sedyeyle götüreceğiz. İşte köyün zorluklarından biri. Bir hastayı ambulansa koyacağız umarım. Bir gün Bursa Uludağ zirvedeyim. Bir gün Likya yollarında Antalya'dayım. Bir gün Bingöl'ün Karlı Dağları'ndayım. Yani tam bir doğacı ve gezginim ve bir gün Avrupa'dayım. Bu çekimleri neden yaptığımı aslında daha önce farklı bir atmosferde söylemiştim. Umarım ben ve benim gibi çekim yapan insanların yaptığı bu çekimler geleceğe miras olarak kalır. Yani bu doğal güzellikleri kaybetmeyiz. Burası izole bir alan. Bu köy izole bir alan. Ve köyün çevresi yaşamdan epey uzak. Buraya ulaşım çok zor. Tabii bu tür yerler kendi dokusunu daha rahat koruyabiliyor. Ulaşım zor olduğu için. Gerçekten çok güzel. Vatanımızın her yeri çok güzel. Her yeri ayrı güzelliğe sahip.